Herkese buhranlı bulutlu havadan günaydın. Günaydın. Vallahi dün geceyi bir tren istasyonunun yanında geçirdik. Bütün gece tren yanımızdan geçip durdu. Şimdi de baktık hava gene kötü. Yapacak da bir şey yok çünkü 3-5 günde böyle gösteriyor. Hemen bir göl var yakında. Orayı bir göreceğiz. Şelale vardı ya, en büyük şelale. Evet. Oraya gidip orayı bir göreceğiz. Sonra da Innsbruck'a doğru devam edeceğiz bakalım. Planımız bu şekilde. İnşallah. Ama önce tabii bir kahvaltı yapmamız lazım çünkü orası çok yol üstüydü. Kaçtık direkt. Kahvaltımızı yapalım, sonra devam edelim. Evet, bir otopark denk getirdik. Böyle kenarda, hatta tuvaleti falan da var. Küçük. Tuvaleti de buraya boşaltacağız. Şimdi hızlıca bir kahvaltımızı yapalım. Bir şeyler atıştırıp sonra zaten yaklaşık buradan 7-8 kilometre daha devam edeceğiz. Avusturya'da olmanın güzelliği, nerede durursanız durun bu tarz güzel manzaraları yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Şu anda akarsu dibindeyiz. Karşımızda Çam Dağları ve alabildiğine yeşillik. Arkamıza bak. Muhteşem ya. Burasının rakımı da 950'ymiş. Yayla gibi. Okutalım Elif Hanım. Geldi mi? Geldi. Her taraftan sular akıyor. Dağların arasında kalan bir nokta falan. Muhteşem bir görüntüsü var. Göl çok yakınmış, hemen dibimizdeymiş. 2 adım attık, geldik. Para boşa gitti. Gitmesin diye de etrafında bir tur atalım istedik. Şu ileride bir şelale var. Gördüğünüz zaten. Onun aşağı tarafına kadar gidebilirsek Elif Hanım, oradan böyle bir drone'la dalmaya çalışayım diyorum ama ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Domuzların nasıl toprak eşelediklerini öğreniyoruz şu an. Hep görüyorduk ama nasıl yaptıklarını bilememiştik. Burunlarıyla kazıyorlarmış bildiğin. Sonra deldi orayı. O delik deşik yaptılar. Buraları hep onlar yapmışlar.
Arkadaşlar az önce bir yağmur çiteledi. Gürcan Bey de karşıda drone uçuruyor. Çok kayalıklardan geldik. 60 hep burası komple dağlardan. Gölün neredeyse yarısından sonrası komple kayalık. Buradan geçiş çok zordu. Gelirken çok dikkat etmek gerekiyor. Bence bu havalarda da çıkmamak lazım böyle yerlere. Maazallah kayalara takılıp arada sıkışıp kalabilirsiniz. Şimdi ben Gürcan Bey'in yanına doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. O gelmedi dedi ama ben bayağı geldim. Şelaleye bakın ya. Drone'da uçurdu. Şu şelalenin üstü 500 metreyi geçiyor. 490'ları falan gördüm. Mecbur oradan yana böyle hafiften inmeye çalıştım da böyle 90 derece dikine gidemedim. Neyse. Göründüğü gibi alçak değil, bayağı yüksek arkadaşlar. Evet. Geldiğimiz yer bile 500 metre şeyden, gölden buraya. Ama burası muhteşemmiş ya. Gördüğümüz belki en güzel göl olabilir. Yani şelaleli, göllü dağların arasındaki yer olabilir şu ana kadar, değil mi? Bir önceki şeydeki 3 tane göl vardı ya. Bunlar da çok güzeldi ya. O en güzeli bence oydu. Evet. Benim favorim o. Ben de şelale falan seviyorum böyle. Hadi artık gidiyoruz. Şimdi Avrupa'nın en büyük şelalesine gidiyoruz arkadaşlar. Gördün mü Elif Hanım? Vallahi muhteşem görünüyor. Bu 380 metre yükseklikten düşüyormuş. Buradan gözükenin üst tarafları da var. Yani aşağıda arabayı bıraksan falan yürümen de 2-2,5 saat. Buradan görmek de yeterli, dibine gitmeye gerek yok ama muhteşemmiş gerçekten. Şelale dediğim böyle olur. Evet, Avrupa'nın en büyüğü yani. Meşhur Gerlos geçidi. Burası da Avusturya'nın çok meşhur yerlerindenmiş. Hakkak görün diyorlar geçidi. Yani normal yol işte. Ha. Hello. Hallo. That's 12 Euro mit 12 Euros. Ja. Okay. Thank you. Danke.
Evet arkadaşlar. Şehirden herkese günaydın. Güneşli bir Innsbruck günü. Çok sakin bir nokta denk getirdik. Çok da güzel bir sokak burası. Küçük küçük sokaklar çok güzel ya. Ve aşırı sessiz olan bir nokta. İnsanlar var ama çok sessizler. Bizim şimdi suyu açınca karavanda bir ses çıkıyor böyle tırırırt diye. Ya onu bile açmaya çekiniyoruz, dışarı çok ses çıkıyor diye. Zaten Innsbruck'un manzarası da bu dağlardan dolayı süper. Şimdi şehir merkezine gideceğiz. Orada 3-4 yeri görüp merkezin bir havasını soluyup sonra zaten kararımızı verdik. İtalya'ya doğru devam edeceğiz. Evet. Bu park ettiğimiz sokak da pazartesi ve cuma arasında 9-19 park edilmez muhabbeti var. Ama hafta sonu herhangi bir yaklaşımı yok. Genel olarak Avrupa'da arkadaşlar hafta sonları her yere serbest araç bırakabiliyorsunuz, park edebiliyorsunuz ama iş günleri bırakılmıyor. O olayları da güzel. Yani hafta sonu otopark ücreti istemiyor sizden. Arkadaşlar buradaki sokak yapıları o kadar güzel ki kare kare çevrelenmiş, hani daha önce de göstermiştik. Şehir planlaması efsane başarılı. Yani Her taraftan da yol geçiyor mesela bak. Elif Hanım yolda giderken kestane geliyor dedi. Kafamızı bir kaldırdık, üstümüz kestane ağacı. Tabii şu an topluyor. Bırakır mı? Bırakmaz. Beleş kestane. Kocamanlar. Aha. Ay kocamanlar. Güzel de ha. Atlı tur. Buralarda bayağı meşhur. Ben şu olaydan hiç hoşlanmıyorum yani. Asfaltta hayvanları dolaştırmaya hiç haz etmiyorum. Gürcan Bey, acil durum, bir şey oluyor. Avusturya'ya savaş açtılar galiba. Uyarıldık. Korktular bizden. Geldiğimizi haber veriyorlar. Bir yürüyüş yapalım dedik. Elif Hanımcığım, buralarda müze ve sanat galerisiymiş. Elif Hanım, burası Golden Roof. Gürcan Bey, Altın çatı. içeriden bir şeyler oynuyor olabilir mi? Yok, burası Innsbruck'un en ünlü sembollerinden biriymiş. Şifalı su. İçiliyor mu onu da bilmiyoruz ama su güzelmiş. Burada da yapının tarihini anlatan bir bilgi panosu var. Gürcan Bey, suyun tadı güzelmiş ha. Güzel güzel. Bir tane içelim. Şifa olsun. Aldığımız su bundan kötü vallahi. Evet. Burası da Innsbruck'un Meşhur fotoğraf çekilen evleri. bence bu şehrin en büyük özelliği dağlara karşı kalmış olması. Kesinlikle katılıyorum. Meydandan falan muhteşem gözüküyor çünkü. Elif Hanım, yapıları ne güzel değil mi ya? Ya insan gidince çok etkileniyor. O kadar işlemeyi orada beklemiyorsun. Detaylar,
Ya çok acayip heykeller falan. En meşhur anıtlarından bir tanesi de bu. 1700 yılında yapılmış Elif Hanım. O zamanlardan kalmaymış. Vay be. Meryem Ana'nın heykeli. Buranın manzarası çok iyi ama. Tarihe merkeze giriş noktasıymış arkadaşlar burası. Dük'ün düğünü için yapılmış. Öyle mi? 765 galiba. Kapı gibi. Ortada Giriş kalmış. kapısı. Yani törenler için düzenlenen şeyler olur ya, aynı kapı girişi, sur girişi gibi. Burayı da gördük. Küçük sempatik bir yer. Merkezi. Avusturya'nın 5. en büyük şehriymiş Innsbruck. Bizim için artık bu noktada bitti. Avusturya'yı bitiriyoruz. İtalya, Dolomitlere doğru. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Rengi neye benziyor Elif Hanım? Çimento. Çimento suyuna benziyor. Dolomitlere doğru. Dolomit miydi? Evet, Dolomitler. Dolomit. Dolomitler, tamam. Bir dalayım dedim şelalenin içine ama sinyal gitti geldi. Vallahi Elif Hanım kalbim ağzıma geldi ya. Tamam, sakin ol, sakin ol. Gürcan Bey korkuyor. Bu köpek hep bağırıp duruyor. Vuracağım kafasına şimdi. Hav 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 hav.